Arkadaşlar selamlar. Bugün yine Wall Street hafta sonu piyasa analizi ve değerlendirme videosu ile birlikteyiz. Önce yine çok kısa gündemi toparlayıp grafiklerimize geçeceğiz. Bugün bazı şirketlerin grafiklerinde, trendlerde ya da market yapılarında değişiklikler görebiliriz. Bu nedenle videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi gündemle başlayalım isterseniz. Bildiğiniz üzere Cuma günü Alaska'da Trump ve Putin'in görüşmesi vardı. Tabi Trump bu fırsatı kaçırmayarak bu görüşmeyi kişisel şovuna dönüştürmeye çalıştı. Putin uçaktan indiğinde havaalanında onu savaş uçaklarıyla karşıladı. Üzerinden yine savaş uçakları geçirdi. Yani Trump yine bildiğimiz Trump. Görüşme sonunda aslında iki tarafında ortak gibi görünen ancak farklı anlaşılabilecek açıklamaları vardı. Putin genel anlamda anlaşıldığı konusunda açıklamalar yaptı. Trump ise daha çok büyük ölçüde anlaştığımız noktalar vardı. Bu konuyla ilgili görüşmelere devam edeceğiz minvalinde açıklamalar yaptı. Tabii bu süreç hemen bitecek bir süreç değil. Bu nedenle bundan sonraki toplantılar ve görüşmeleri de yakından takip edeceğiz. Ancak bu görüşmeden net bir sonuç ve anlaşma çıkmadı ama gidişat şu an için olumlu görünüyor. Şimdi geçtiğimiz hafta hangi veriler nasıl geldi biraz kısaca onlara bakalım. Salı günü biliyorsunuz TÜFE verisi geldi. TÜFE verisi yıllıkta 2.8 beklenirken %2.7 geldi. Beklentinin biraz altında geldiği için olumlu karşılandı. Perşembe günü ise işsizlik haklarından yararlanma başvuruları 224.225 beklentiydi. Ancak üfe yıllıkta %0.2 beklenti varken %0.9 gelerek ciddi bir yükseliş gösterdi. Bu da biraz kafaların karışmasına sebep oldu ilk başta. Biliyorsunuz endeks de çok sert geri geldi ancak sonrasında toparladı. Cuma günü de çekirdek perakende satışlar ve perakende satışları gelmişti. Perakende satışlarda beklentinin çok az altında geldi. Peki önümüzdeki hafta bizi hangi veriler bekliyor? Hemen ona bakalım. Çarşamba günü Enerji Bilgisi İdaresi ham petrol stokları geliyor. Yine çarşamba günü Federal Açık Piyasa Komitesi toplantı tutanakları gelecek. Burayı çok dikkatli izleyeceğiz. Perşembe günü işsizlik haklarından yararlanma başvuruları, Philadelphia Fed İmalat Endeksi, Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi, Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi, ikinci el konut satışları geliyor. Ve Cuma günü de Fed Başkanı Powell'ın Jackson Hole sempozyumunda vereceği mesajları takip ediyor olacağız. Şimdi önümüzdeki hafta hangi şirketlerin bilançoları geliyor? Çok kısa önemli olanlarına onlara da bakalım. Pazartesi günü kapanış sonrasında Palo Alto gelecek. Salı günü açılış öncesinde Xpeng ve Opera'nın bilançoları geliyor. Çarşamba günü yine açılış öncesinde Estée Lauder gelecek. Perşembe günü açılış öncesi Walmart, kapanış sonrasında Zoom bilançoları gelecek. Evet, şimdi artık grafiklerimize bakabiliriz. Endekslerle başlayalım. Nasdaq 100 endeksinde aslında yükselişe devam ediyoruz. Son 3 gün biraz geri çekilme olsa da bu verilerin farklılığından dolayı TÜFE biraz iyi geldi. üfe beklentinin çok üstünde geldi. Derken biraz soğuma ve düzeltme karışık. Şöyle biraz geri çekildik açıkçası. Ama Eylül ayındaki faiz indirimi bu veri karmaşasına rağmen hala çok ciddi fiyatlanıyor. Sadece bu geçtiğimiz hafta ne demiştik? Bu yıl sonuna kadar 4 faiz indirimi bekleniyor demiştik. Bu 4 faiz indirimi ile ilgili artık 4 mu olur, 3 mü olur, 2 mi olur? Bunlara bakacağız. Bu haftaki önemli açıklamaları da özellikle Powell'ın açıklamalarını da tabii ki dikkatle takip edeceğiz. Şimdi burada endeksimizde şu şekilde bir kanal oluştu artık. Bunun direnci ve desteğini görüyorsunuz. Bu kanal içerisinde bu bir yükselen trend. Bu yükselen trend içerisinde devam ediyoruz. Burada 23.710 civarındaki desteğimiz eğer aşağıya kırılacak olursa bu kanalın desteğine kadar bir geri çekilme çok normal karşılanır. Buradan tekrar tepkilere bakacağız. Sonrasında tekrar kanal direncini izliyor olacağız. Eğer buranın altına kırılım gelir, buradaki destek de kırılırsa artık aşağıdaki dirençlerimiz şu noktalar olacaktır. 22.900 civarı ve 50 günlük ortalama 22.762 bizim şu anki en önemli desteğimiz olacaktır. S&P 500'e geçelim. S&P 500'de de gördüğünüz gibi benzer bir kanal burada da oluştu. Aynı şekilde önceki zirvesi olan 6.436 dolar civarı şu anda önemli desteği. Eğer bu desteğin altına kırılım gelirse kanalın desteğini test etmek isteyebilir. Buranın altında da kırılımlar gelirse 50 günlük ortalamamız olan 6.232 dolar civarı önemli destek. Eğer yukarı devam etmek isterse de öncelikle kanal direncini takip edeceğiz. Hemen Russell 2000'e geçelim. Şu bölgeye artık Russell 2000 endeksi kırmıştı.
yukarı demiştik şu bölgeye artık gelir. Yani 2324 bölgesini bekliyorum demiştim önceki videolarda da. Oraya geldi, o direncini test edip tekrar şuradaki kırmış olduğu direnci destek yapmaya geldi. Şu anda buradan bu desteğin üstünde bir kapanış aldı. Bu bölgede biraz sıkışıp devam etmek isteyebilir ya da aşağıda kırmak isteyebilir. Bunu takip edeceğiz. Yukarıda 2324, aşağıda 2278 önemli seviyelerimiz. VIX korku endeksine gelelim. Endeksler biraz geri çekilince VIX'te de çok hafif bir artış oldu. Ama buradaki destek seviyelerinde ve hala düşük seviyelerde, henüz piyasada bir korku, önemli bir korku yok. Bu şekilde bir haber akışı da yok. O nedenle bu desteğin altındaki kapanışlarda tekrar aşağıda 13.50 ve 12.75 dolarlar civarına VIX gelebilir. Hemen Max 7'a geçelim. Nvidia'ya geçelim. Bahsetmiştim biliyorsunuz videonun da başında. Bazı trendlerde değişiklikler olmuş olabilir diye. Şimdi Nvidia'da şu yükseleni biz çok uzun zamandır takip ediyoruz biliyorsunuz. Ve ne demiştim? Burada elinde malı olan korkmasın. Ta ki şu yükselen destek aşağı kırılıp kapanışlar gelene kadar. Burada Cuma günü bunun altında bir kapanış geldi. Şimdi burada bir trend bitmiş midir? Bitmiş olabilir. Yani tabii şuradan tekrar bir düzeltme yapıp da devam da edebilir. Ama bu trendin sonuna gelmiş görünüyor Nvidia burada. Bu trendin devam etmesi için şu anda öncelikle buradaki zirvesi, yani 183.30-184 dolarlar civarı üstünde kapanış yapması tekrar yükselişe geçmesini sağlayabilir Nvidia'nın. Eğer buradan aşağıya gelmek isteyecekse İlk desteği 174 dolar civarı, sonraki destekleri ise 165 dolar ve 50 günlük ortalaması 163,5 dolar olacaktır. Burada belki pozisyon taşıyanlar bir miktar kar al yapmış olabilirler. Bu da çok doğal karşılanır çünkü şuradaki trend çok burada yani şu bölgelerde hep test edildi. Güzel çalışan bir trend oldu ve burada şimdilik son buldu görünüyor. Evet, Meta'ya geçelim. Meta önceki zirvesinin üstünde şurada bir konsolide olup yukarı kırmıştı. Meta şu anda hala boğa piyasasında devam ediyor. Şuradan bir çizgi çektim. Gördüğünüz gibi iki tane burada destek aldığı nokta var. Buranın üstünde kaldığı sürece bence Meta'nın da hedefi 900 dolar civarıydı biliyorsunuz. Oraya doğru gidecektir. Eğer bu desteğin altında kırılış yaparsa ve önceki zirvesinin de altında kırılış yaparsa aşağıda 50 günlük ortalaması olan 723-724 civarına ya da daha aşağıdaki yatay desteği olan 682 dolara gelebilir. Microsoft'a geçelim. Evet, Microsoft'ta da şu kanalı takip ediyorduk. Bilanço ile birlikte yukarı kırmıştı. Sonrasında hatırlarsanız bir önceki düzeltmede geri gelip kanalın içine girmişti. Şimdi bu kanalın da altında bir kapanış yaptı. Hatta şurada da şimdi şu şekilde bir sıkışma yapıyor. Şu şekilde takip etmek lazım. Bu sıkışma aşağıya kırarsa zaten halihazırda şu yükselen kanal da artık desteği altına kırılmış. Artık 50 günlük ortalama civarına geri gelmesini, geri çekilmesini bekleyebiliriz Microsoft'ta. O da 500-502 dolar arasında bir geri çekilme demektir. Çünkü burada normalde genelde bu piyasada hep uzun zamandır bullish flag'ler bakıyoruz ama burada bir bearish flag de oluşmuş olabilir. Hemen Apple'a geçelim. Apple'da da bu düşen kırılmıştı. 200 günlük ortalamanın da üstünde kapanış almıştı ve artık 237 dolar civarına test etmesini beklerim demiştim. En yüksekte yaklaşık 235 doları görmüş. Oradan biraz geri çekilme yapmış Cuma günü endeksle birlikte. Şu anda Apple'ın en önemli noktası 200 günlük dolar. 200 günlük doların üstünde Apple yukarıdaki dirençlerini test etmek isteyecektir. Eğer 200 günlük ortalamanın altına atarsa tekrar değerlendirmek gerekir. Evet, Google'a geçelim. Google'da önemli bir yere geldi. Şuradaki trendten hep bahsetmiştik. Tepesini görecek muhtemelen demiştik. Önceki zirvesini gördü. Yani 207 dolar önceki zirvesiydi. En yüksek 206.44'ten geri dönmüş. Artık Google için burada bir karar zamanı. Yani burada zirvesinin üstünde kapanışlar yapıp belki direkt yükselip ya da biraz konsolide olup yükselmeyi mi tercih edecek? Yoksa burada bir ikili tepe yapıp geri dönmeyi mi tercih edecek? 207 dolar şu anda Google için çok çok önemli.
Amazon'a geçelim. Amazon burada bilanço ile birlikte bir gap bırakmıştı. 50 günlük ortalamanın özellikle de 223 doların üstüne atarsa bu gap'i kapatmak isteyecektir demiştik. Evet, bu gap'i geldi kapattı. 233 dolar olan direncinden de geri döndü. Şu anda aşağıda 223 dolar destek, yukarıda da 233 dolar direnç olacak şekilde kapanışları izleyerek pozisyonları takip edebiliriz. Eğer yukarıda kapanış yaparsa 242 dolarlık eski zirvesine gitmek isteyecektir. Burada 223 dolar altında kapanış yaparsa da 50 günlük ortalaması olan 221 dolar civarı çok önemli desteği. Hemen Tesla'ya geçelim. Tesla'da da bu düşeni kırdı. Ortalamaların üstünde kapanış aldı. Şu anda şurada şöyle küçük bir bayrak yapıyor görüntüsünde. 200 günlük ortalamadan yine cuma günü bir oraya teyit alıp biraz yukarıda kapanış yapmış. Yani eksi bir kapanış olmuş ama 200 günlük ortalamanın altında da kapanış yapmamış. Buradan bir tepki almış. Bu tepkiyi izlemek lazım. Şuradaki sıkışma, buradaki konsolidasyon yukarı kırılırsa 365 dolara kadar tekrar bir yükseliş yapmak isteyebilir. Eğer burası aşağıya kırılırsa muhtemelen 200 günlük ortalama da aşağıya kırılmış olur. 50 günlük ortalama tutacak mı? Onu izlemek lazım. O da tutmazsa tekrar şu üçgenin içine girip burayı bir bull trap yapmış olabilir deriz. Ama şu anda buradaki oluşumun nereye kırılacağını takip etmek önemli. Çok sorulan hisselere geçelim. Evet. Palantir'de şurayı takip etmiştik. Bilanço ile birlikte de bu yükselen kanalında üstüne çıkıp devam etmişti. Ve 221 olan direncine doğru yola çıktı demiştik. Burada tabii biraz kar alımları oldu ama gelip gördüğümüzde temas ettiği nokta yine şu artık kırdığı kanal direncini destek yaptığı nokta gördüğünüz gibi. Buradan tekrar bir yükseliş alacak mı yoksa kanalın mı içine girecek? Bunu takip etmek gerekiyor. Burada bir yükseliş mumu alırsa, mesela bunu bir yutan mumla geri alırsa burada artık yükselişin devamı olacak diye düşünüp önceki zirvesi olan 190-191 dolar civarını takip etmek gerekir. AMD'ye geçelim. AMD'de de evet bilançodan sonra bir düşüş olmuştu ve ondan sonrasında da tekrar çok hızlıca aslında AMD topladı. Yine şu çok önemli direnç bölgesine geldi. 175-185 dolar arasına geldi. Burayı bir test etti ve tekrar çok hafif geri çekildi kanal içerisine doğru. Burada önemli olan nokta yine aslında 185 ile 174 dolar arası. 174 doların altında kapanışlar gelirse tekrar şu kanalın destek noktası olan 160-162 dolarlar civarına bir geri çekilme yapabilir. Eğer buranın da üstünde kapanışlar yapacak olursa yolu artık bir önceki zirvesine doğru yola çıkmış olabilir. Evet, Nibis de bilanço ile birlikte gap up yapan, ciddi boşluk bırakıp yukarı çıkan hisse senetlerimizden biri. Burada tabi burada çok sert bir hareket yaptı. Yaklaşık 35-36 civarı yükselmiş. Onun tabi bir geri dönüşü, bir soğuması, burada bir kar alımı olması çok normaldi. Şimdi burada yine bir konsolidasyon bölgesi yapacak gibi görünüyor. Yani aslında burada gelip belki de şu şekilde bir konsolidasyon yapıp ya şöyle mi kıracak ya da tekrar aşağı dönüp gap mi kapatacak? Bunun takibini yapmak gerekiyor. CoreView'a geçelim. CoreView'da ne demiştik? Şu düşen kırılımı eğer üstünde kapanış alırsa pozisyona girilir demiştik. Evet, buradan bir pozisyona girildiyse yaklaşık %22-23 civarı bir kar potansiyeli yaratmış. Sonrasında da bilanço ile birlikte biliyorsunuz çok ciddi satışlar gelmişti. Burada cuma günü destek aldığı noktada aslında tekrar bu kırdığı gördüğünüz düşenin artık destek yapmış, sanki bir onay almak ister gibi. Tabii çok aşağıda bir kapanış oldu ama hatta şuradaki dibinin de yani aslında bir düşük dip kapanışı olmuş burada. Ama burada pazartesi gününü yine de bir takip etmek lazım. Yani burada çok bir fark yok. Buranın en düşüğü 180, buranın da kapanışı 99-97, yani birbirine çok yakın yerler. O nedenle pazartesi günkü kapanış da önemli. Ama düşük bir dip alması tabii ki hoş değil. Pazartesi günü takip etmek lazım CoreView'u. Hemen HUD'a geçelim. HUD'da da Nvidia'dakine benzer şu yükseleni takip ediyorduk. Ama burada aşağıya bir kırılım yok. Şu anda trendi koruyor HUD ve devam ediyor. HUD için önemli nokta önceki zirvesi olan 117.50 civarları. Üstünde kapanış yaparsa 127 dolara tekrar burada yolculuğa başlayabilir.
Eğer trend aşağı kırılır da trendin altında kapanış yaparsa burada öncelikli bölgeler şuradaki 98 dolar yatay desteği ve 95 dolar civarı da 50 günlük ortalaması önemli destekleri olarak takip edilecektir. SOFI'ye geçelim. Evet, SOFI'de de şurada artık 22-20 üzerinde kapanışlar geldi. 24-50 civarı yine burada demiştik bunun üstünde kapatırsa test edebilir diye. Test etti. Yani şuradaki kapanışta tekrar yukarıyı test edebilir demiştik. Şurada bile bir pozisyon alınmış olsaydı burada yaklaşık %9, 2 günde bir %9'luk kar elde etmiş olabilirdiniz. Şimdi artık 24.50 yani şu bölgenin üzerindeki kapanışlar önemli. SOFI için eğer bunun üstünde kapanışlar olursa burada orta uzun vadede tabii 35 dolarlara kadar bir hareket yine düzeltmeli gidecek şekilde bir trend oluşturacak şekilde beklenebilir. Eğer 22-20 üzeri altında kapanışlar olursa tekrar 20 dolar hatta daha da altında kapanış olursa 19 dolar civarı 50 günlük ortalamasına geri çekilmeler beklenebilir. Evet, Upstart'ı yeni almıştık biliyorsunuz bizim listemize. Ancak burada bir desteği kırdı aşağıya. 2 gün öncesinde tekrar bir yukarı çıktı. Destek üstüne çıktı ama yine altında kapanışlar yaptı. Burada önemli olan nokta şu destek, evet önemli belki ama burayı epey bir ihlal etti. Ancak 200 günlük ortalama burada görüyorsunuz epey önemli. Burada da destek aldı, burada da destek aldı. Burada birkaç destek daha aldıktan sonra eğer destek alamaz duruma geçerse 200 günlük ortalamadan artık burada da market yapısı değişebilir. Burada da iş bearish'e, ayı formasyonlarına bir gidiş sağlayabilir. Ona da dikkat etmek lazım. Üstte de 50 günlük ortalaması önemli. 50 günlük ortalaması direnç olarak çalışabilir. Onun üstündeki kapanışlar da artık Upstart'ı biraz daha rahatlatır. HIMS'e geçelim. HIMS'te de şu yükselen trendi kırdığından bahsetmiştik burada. Onun üstüne yaklaşık bir %10 civarı bir düşüş oldu. Şu anda şuradaki önemli bir yatay desteğinde yaklaşık 45 dolar civarında bir yatay desteği var. Burası önemli. Eğer burayı da aşağıya kırarsa, aşağıda kapanışları alırsa 41.20 dolar hatta 200 günlük ortalaması olan yaklaşık 40 dolara kadar bir geri çekilme yapabilir. HIMS ile ilgili hemen hemen her videoda bahsediyorum. 200 günlük ortalamaya yakın yerlere gelirse bir pozisyon almayı planlıyorum diye. Hala pozisyon almadım. Ama eğer 41-20 dolar civarlarına gelirse yani şu bölgede bir alış yapmayı planlayabilirim. CrossStrike'a geçelim. CrossStrike'da da geçenlerde bir tweet atmıştım. Çünkü şu günde hatta çarşamba günü tam şuralarda açmıştı. Yani şu düşen trendi kırılımı, yukarı kırılımıyla açmıştı. Dedim ki eğer bu şekilde kapatırsa, yukarıda kapanış yaparsa burada bir pozisyon alabilirim diye. Ama kapanışı beklemek ne kadar önemli burada anladık. O günü eksi de kapattı ve şurada bir kapanış aldı. Aslında şuradaki hareketi fake kaldı. Hala düşen trend içerisinde de hareket etmeye devam ediyor. Evet, hala benim alarmım görüyorsunuz burada kurulu. Eğer üstünde kapanış alırsa burada da bir pozisyon almayı planlıyorum. Eğer aşağıya düşmeye devam ederse 420 dolar civarı desteğinin altında 403 dolar 200 günlük ortalaması var. Buraya kadar geri çekilmesi beklenebilir. AppLovin'i biliyorsunuz bir anket yaptım. Onun sonucunda çok sorulan hisselere aldık. AppLovin zaten iyi bir şirket. Aslında bu hisselerin arasında da bulunması gerekiyordu. O nedenle benim de aklıma yattı ve listeye ekledik. AppLovin bilanço ile birlikte çok enteresan hareketler yapmıştı. Özellikle pre-market'ta burada görünmüyor. Pre-market verileri burada olmadığı için. Ama sonrasında toparladı ve çok güçlü bir yükselişle özellikle şuradaki 430 dolar civarındaki önemli bir direncini kırdı. Sonrasında tabii kar satışları geldi ve burayı şu anda destek yapma durumunda. Buradan tekrar bir tepki alır yukarı gitmek isterse öncelikle 472-473 dolar civarlarını test etmek isteyecektir. Eğer onun da üstünde kapanışlar alırsa eski zirvesi olan 525 dolarları görmek isteyebilir. Aşağıda eğer burada bu bölgenin altında kırılımı olursa aşağıdaki önemli destek bölgesi 50 günlük ortalama diyebiliriz. Zaten şu yükselen desteğine de yakın. O da 374 dolar civarlarında. Oscar'a geçelim. Oscar'da da hep şu 16 doların biliyorsunuz ben buna kabaca 16 diyorum. Burası 15.92 sanırım ama 50 günlük ortalama da burada şu anda 15.86'da. Yani şu bölgenin, şu beyaz bölgenin üstünde kapanışlar gerekiyor. Oscar'ın yukarı ivmelenebilmesi için.
Bunu takip etmek lazım. 200 günlük ortalama ile 50 günlük ortalama arasında artık iyice sıkıştı. 200 günlük ortalamanın altındaki kapanışlarda da aşağıda yine şurada birçok kez destek aldığı 13, 13, 39, 34 dolar civarlarından destek almak isteyebilir. Evet, Limonade'e bakmıştık yine daha öncesinde. Önceki videolarda da çok ivmeli bir yükseliş bilanço ile birlikte geldi. Önceki zirvesinin üstünde de kapanışlar aldı. Burada da bir konsolide olma çabası var görüntüsünde. Yine burada önceki zirvesi 53.85 dolar önemli bir destek olacak şekilde pozisyonlar devam ettirilebilir. Yukarıdaki, eğer yukarı devam etmek isterse yukarıdaki kar al noktası ya da bir sonraki Fibonacci direnci ise 72 dolarlar civarında. Evet. İran'da da yaklaşık 19 doların üstü kapanışlar önemli diyorduk bu bölgenin üstüne. Çünkü burada birkaç mumda geçemedi, çok ciddi geri döndü. Burada yine geçemedi, geri döndü. Ve şimdi üstünde Cuma günü kapanış yaptı. 19 dolar burada stop olacak şekilde yine pozisyonlar devam edebilir. Yukarıda 22.59 dolar civarı direnci bulunmakta. Rocket Lab'a geçelim. Rocket Lab'da benim aslında grafiğim tam şu tarz biçimdeydi. Ama biraz işi buraya getirdi. Çünkü burada da çok ciddi temaslar oldu, kapanışlar oldu. Artık bu şekilde takip ediyorum. Bu bölgenin üstündeki kapanış zaten yaklaşık 45 dolar. Yani buradaki Fibonacci seviyesi üstünde de kapanış olacağı için buranın üstündeki kapanışlar yukarı Rocket Lab'ı taşıyabilir. Eğer buranın altında da kapanışlar olacaksa 50 günlük ortalaması önemli bir destek olacaktır. O da yaklaşık 39 dolarda. Evet, ASTS'ye bakalım. ASTS şu anda 50 günlük ortalamayı 1, 2, 3, 4 kere test etmiş. 50 günlük ortalamanın önemini burada anlayabiliyoruz. Çok net. 50 günlük ortalamanın altındaki kapanışlarda ASTS 42-43 dolarlara kadar geri çekilmek isteyebilir. Eğer 50 günlük ortalamadan tepki alacaksa da şu beyaz çizginin üstünde kapanışlar ASTS'yi yukarı taşımak isteyebilir. Yukarıda bu direncin üstünde kapanışlar alırsa ilk noktası 52.41, daha sonra da şuradaki zirvesi olan 60 dolara gitmeyi hedefleyebilir. Hemen Archer'a geçelim. Evet, Archer'da da bilanço geldi. Bilançodan sonra pre-market'ta bir ciddi aşağı hareket yaptı ama sonrasında gün içinde, o gündü yanlış hatırlamıyorsam, güzel hareketler yapıp %7,5'a yakın bir yükselişle günü kapattı. 50 günlük ortalamasını test edip yine biraz kar satışıyla 9.82 civarlarına geldi. Şu anda gördüğümüz gibi Archer aslında 50 günlükle 200 günlük ortalama arasında bir konsolide oluyor. Burada önemli olan noktalar 50 günlük üzerindeki kapanış ve 200 günlük ortalamanın altındaki kapanışlar olarak pozisyonlarımızı düşünebiliriz. Evet, Zeta bilanço ile birlikte yine güzel bir hareket yaptı. Sonra bunun kar satışları geldi. Biraz soğudu. 200 günlük ortalamayı güzel destek yaptı. Ve Cuma günü %7,5'a yakın bir yükselişle günü kapatıp aslında şuradaki sıkışmanın da üstünde kapanış aldı. Tekrar burada 200 günlük ortalamanın altına gelmediği sürece 20.90-21 dolarlara öncelikli bir hareket yapabilir. Şurada görmüş olduğu zirvesine doğru bir hareket yapabilir. Eğer bunun da üstünde kapanışlar gelirse 23 dolarda önemli bir direnci var. Buraya doğru bir hareket görebiliriz. Evet, değerli metallere geçelim. Altınla başlayalım. Altında 50 günlük ortalamanın altındaki kapanışta artık bir short pozisyon alınabilir demiştik. Burada alınan bir short pozisyon hala shortta, hatta biraz da karla devam ediyor olabilir. 50 günlük ortalamanın üstündeki 1 ya da 2 günlük kapanışta, çünkü burada biraz testere piyasası da var gibi. Tam bir trend henüz oluşmamış. Yani burada iyi yüklü bir short pozisyonu da alınabilecek bir durum yok. Belki şu bölgenin de altına bir iniş olursa, çünkü burada da birkaç yerde gördüğünüz gibi destek yapmış 3 noktada son 4 günde. Orada belki biraz pozisyon arttırılabilir. Bu şekilde devam edilebilir. Burada long pozisyona dönmek için önceden de bahsettim. 3434, hatta 3450'lerin üstünde kapanışlar ister. Gümüşte durum daha böyle ne long ne short pozisyon gibi. Çünkü 50 günlük ortalamanın üstünde ama asıl yükselenin şu anda altında.
eski zirvesinin de altında. Yani şu anda burada bir flat pozisyonu var. Eğer bu bölgenin yani 39.50 bölgesinin üstünde kapanışlar alırsa tekrar longa dönülebilir. Burada 50 günlük ortalamanın altında, hatta şurada 36-20 dolar altındaki kapanışlarda da short pozisyonlar bakılabilir. Kripto paralara geçelim. Evet, Bitcoin biliyorsunuz şurada yine bir sıkışma yapıp burayı yukarı kırmıştı ama şurada çok aslında kötü bir mumla da bu kırılımı geri aldı. Şurada da altında kapattı. Ben henüz burada stop olmadım. Çünkü hem kırılım bölgesine çok yakın hem de hafta sonu olduğu için hacimler biraz düşük. Özellikle bugünün hacmi düşüktü gördüğünüz gibi. O yüzden yarını beklemek istedim. Burada zaten bir doji oluştu. Bugün de şu anda mum fena değil. Yani buradan bir geri dönüş mumu yapıyor olabilir. O nedenle pozisyona devam ediyorum. Özellikle yarın artık hafta içi başlıyor. Yarınki tepkilere ya da tekrar buranın altına atacak duruma göre pozisyonumu gözden geçireceğim. Evet, Ethereum'la nerede vedalaşmıştım? Yaklaşık 4692 idi yanlış hatırlamıyorsam. Bu bölgede, hatta şu gündeydi. Şu bölgede vedalaşmıştım. Bitcoin'i devam ettiriyordum biliyorsunuz. Buradan biraz soğuma geldi. Yine burada hafta sonu hacimler düşük. Yani bu şu anda bu hareketin düzeltmesi görüntüsünde. Buradan tekrar bir tepki alıp yarın devam etmek isteyebilir. Bunu takip edeceğiz. Buradaki en önemli destek şu nokta. Yani 4100 civarı en önemli desteği. Bu desteğin altındaki kapanışlar burada market yapısını değiştirebilir. Ancak şu anda böyle bir durum en azından şimdilik görünmüyor. Evet arkadaşlar, yine haftalık değerlendirme videomuzu tamamladık. Gündemi şöyle bir üstünden geçtik. Grafiklerimizi güncelledik. Bazı grafiklerde değişenler vardı. Önemli hisse senetlerinde, bunların da üstünden geçtik. Tekrarlıyorum. Sizden sadece kanalıma abone olmanızı, beğenmenizi ve videolarımı bol bol paylaşmanızı rica ediyorum. Bir sonraki videolarda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.